değerli yoldaşlar, 4 yıl sonra bir kez daha İzmir'deyiz. Hepinize Türkiye Komünist Partisi, Merkez Komitesi ve üyeleri adına hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz yıl Havana'da Kübalı yoldaşlarımızın büyük katkılarıyla başarıyla geride bıraktığımız 22. toplantının ardından bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının verimli, samimi, üretken olmasını diliyorum. Değerli yoldaşlar, basın mensupları, 7 Ekim'de Filistinli direnişçilerin İsrail'e yaptıkları baskının ve onun hemen ardından bir kez daha yoğunlaşan İsrail saldırganlığının ardından İsrail Büyükelçisi Türk halkına teşekkür etti. Ne oldu da bu teşekkürü hak ettik? Daha önce her fırsatta İsrail'e esip gürleyen Erdoğan bu kez çok yumuşak bir dil kullanmış ve tarafları itidale çağırmıştı. Ancak İsrail Büyükelçisi Türk hükümetinden değil, halkından söz ediyordu. Teşekkür ediyordu. Çünkü Filistin direnişine dönük yaygın bir sempatiyle bilinen Türkiye'de bu kez İsrail'e hak verenlerin sayısında radikal bir artış olmuş. Hatta solcu bazı kesimlerde de Hamas bahanesiyle Filistin direnişini karşısına alan değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikle Filistin halkının meşru ve haklı direnişini selamlıyor, İsrail işgali ve saldırganlığının derhal sonlanmasını talep ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Toplantımız henüz başlıyor. Ama bu sözlerimin burada bulunan tüm dost ve kardeş partilerin ortak tavrı olduğunu söylememde herhalde bir sakınca yok. Devrimci irademiz ve yüreğimiz Filistin halkının yanındadır. İzninizle İsrail Büyükelçisi'nin teşekkür meselesine geri dönmek istiyorum. 7 Ekim günü Türkiye toplumunun geniş bir kesimini etkileyen bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Son derece sistematik bir biçimde Filistin sorunu unutturuldu, Hamas öne çıkarıldı ve bir bölümü gerçek, bir bölümü sahte görüntüler aracılığıyla konunun modern İsraillileri öldüren barbar cihatçılardan kaynaklandığı izlenimi yaratıldı. Hamas konusunda Türkiye Komünist Partisi'nin değerlendirmesi çok net. Bu örgütün ideolojik kökenleri, misyonu, hedefleri ve uluslararası bağlantıları konusunda hiçbir kuşkumuz bulunmuyor. Buna karşın Türkiye Komünist Partisi 7 Ekim günü hızlı bir biçimde Filistin direnişinin meşru olduğunu ilan etti ve kamuoyundaki kafa karışıklığına müdahale ederek emperyalist propagandayı belli ölçülerde geriletti. Sevgili yoldaşlar, burada iki sorunla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi toplantımızın konularından biri olan topluma, emekçilere seslenme kanallarımızla ilgili sorunlardır. Medya, geniş kitlelerin tercihlerini etkileyen ideolojik mücadele alanı, haber üretimi gibi konulara birazdan geleceğim. Ancak Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak diğer bir soruna hemen şimdi değinmek istiyorum. Konu siyasal İslam'la ilgili. Yoldaşlar, açık konuşacağım. Siyasal İslam, komünist partilerde en yaygın kafa karışıklığının olduğu başlıklardan birisi. Marksizm Avrupa'da doğdu, orada gelişti. Rus devrimi bir açıdan Avrupa Marksizmine meydan okuma olsa da Bolşevikler hep batılı bir karaktere sahiptiler. Bu son derece doğal
Çünkü Avrupa işçi sınıfının nicel ve nitel açıdan en gelişkin olduğu kıtaydı. Marksizm, kilisenin etkisinin ciddi bir biçimde derinletildiği, yüzyıllara varan mücadele ve reformların sonucu olarak yakıcı bir din sorunu ile karşılaşmadı. Bazı Katolik ülkelerde kilisenin ekonomik, ideolojik ve siyasi etkisi yüksek olsa da Hristiyanlık siyasal anlamda komünistler için hiçbir zaman başat gündem haline gelmedi. İslam coğrafyasında ise durum tamamen farklıdır. Siyasal İslam ve ona karşı laiklik mücadelesi en önemli gündem maddelerinden biridir. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Avrupa başta olmak üzere siyasal İslam bütün dünyada bir iç olgu haline geldiği için bu konuyu ayrıntısıyla tartışmanın zamanı gelmiştir. Siyasal İslam bütün varyantlarıyla toplumu, kamusal alanı, devleti ve siyaseti dinsel kurallara göre tasarlama iddiasıdır. Bu iddianın karşısında laiklik savunusu dışında bir konumlanış söz konusu olamaz. Meselenin özü budur. Komünist partiler konunun halkın inançlarına saygı ile ilişkisi olmadığını hesaba katmalıdır. Örneğin Türkiye Komünist Partisi bir yandan inançlı emekçileri saflarına kazanırken bir yandan da laiklik mücadelesini en sert ve keskin biçimde yükseltmektedir. Siyasal İslam'la mücadele tepeden tırnağa sınıfsal bir meseledir. Çünkü günümüzde siyasal İslam çok geniş bir coğrafyada yalnızca emekçilere saldırmak, bölmek ya da kontrol etmek için değil, aynı zamanda emperyalist sistem içi rekabette avantaj elde etmek için de hakim sınıfların elinde etkili bir araca dönüşmüştür. Bu sınıfsal temel görülmediği için Avrupa ve Kuzey Amerika'da siyasal İslam ya oryantalist bir yaklaşımla geri kalmış dünyanın anti-emperyalist hatta devrimci bir isyanı olarak görülmekte ya da IŞİD örneğindeki gibi çağ dışı bir barbarlık olarak değerlendirilmektedir. Üzülerek söylemeliyim ki iki yaklaşım da bize hata yaptırır. Bilinmeli ki siyasal İslam modern dünyanın bir gerçeğidir. Temelde sınıfsal bir olgudur ve romantizm ya da dehşet duygularıyla geçiştirilemeyecek bir sorundur. Filistin direnişinin Hamas'a indirgenmesine izin vermeyeceğiz. Ama neden İslam coğrafyasında toplumsal dinamiklerde din belirleyici hale geldi sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. Yoldaşlar, bugün dünyanın geri kalanında işçi sınıfı hareketi neden gerilediyse Orta Doğu'daki gerileme de son tahlilde aynı nedenden kaynaklanıyor. Bu neden sınıf tavrının ve devrim perspektifinin terk edilmesi olarak özetlenebilir. Bugün Avrupa'da sağ popülizmin ya da aşırı sağın yükselişinin tek olmasa bile en önemli nedenlerinden biri solun bıraktığı boşluklardır. Kapitalizm sürekli olarak radikal yanıtlar gerektiren sorunlar üretmektedir. Çok farklı bir tarihsel, kültürel ve siyasal arka plana sahip olan Orta Doğu'da da aynı mekanizma işlemektedir. Siyaset boşluk tanımaz. Gerçek şu ki yoksulların öfkesini bizden çalıyorlar. Bunu kabullenemeyiz. Devrimin güncelliğini bir kenara koyduğumuz andan itibaren hata yapıyoruz. Sosyalizm hedefi olmadan ABD karşıtlığı bizi siyasal İslam'a ya da sözde ulusal burjuvazilere bir müttefik gözüyle bakmaya, demokrasiyi sosyalizmin önüne koymak bizi çoğu kez ABD ya da AB ile ya da başka burjuva güçlerle işbirliğine yöneltiyor. Bu bir kısır döngüdür. Bu kısır döngü Irak'ta, Afganistan'da, İran'da, Türkiye'de, Mısır'da ya da Filistin'de olduğu kadar
Avrupa'da, Latin Amerika'da ya da Kuzey Amerika'da da bizi tuzağa düşürüyor. Bu tuzaklar o kadar etkili ki ABD ile ideolojik değil, açıkça ve fiziki bir işbirliği içine giren bazı güçlere ulusal kurtuluş hareketi muamelesi yapılıyor. Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerinin 20 yıllık karanlığı olan Erdoğan'a emperyalizm karşıtlığı yakıştırılıyor. Oysa Marksizm, Leninizm bu türden parçalı yaklaşımları reddeder. Evet, bugünkü dünyada karmaşık, çok katmanlı dinamikler söz konusu. Ama merkeze sınıf çelişkilerini koyduğumuzda 21. yüzyılda sosyalist devrimci bir perspektif dışında stratejik bir yönelim olamayacağına dair bir ön kabulle hareket ettiğimizde burjuva sınıfıyla geçici ya da kalıcı herhangi bir işbirliğine kapıyı kapattığımızda, laiklik ve anti-emperyalizm konusunda amasız fakatsız bir tutum aldığımızda, eninde sonunda komünist hareket uluslararası alanda ağırlığını arttıracak, hatta hegemonik bir güç haline gelecektir. Bizim düşüncemiz budur. Değerli yoldaşlar, bugün Ukrayna'da sürmekte olan savaşla ilgili de benzer bir sıkıntı yaşadığımızı düşünüyoruz. Bu konunun komünist partiler arasında derin çatlaklar yarattığının bilincindeyiz. Ve ev sahibi parti olarak daha açılışta bu çatlaklara odaklanıp onları genişletmeye hiç niyetimiz yok. Zaten partimiz görüşlerini açıklamalarla, ortak bazı metinlere imza ve katkı koyarak kamuoyu ve sizlerle paylaşmış durumda. Öte yandan sosyalizmin yalnızca güçlü bir seçenek olarak değil, gerçek bir toplumsal kurtuluş süreci olarak koskoca bir yüzyıla damga vurduğu bir coğrafyada bugün komünistlerin sınıfsal değil de ulusal bir pozisyona sıkışmasından rahatsızlık duyduğumuzu samimi olarak söylemek zorundayım. Değerli yoldaşlar, kuşkusuz bu söylediklerim sorunları basitleştirdiğiniz anlamına gelmiyor. Dünyanın her yerinde karmaşık problemlerle karşı karşıyayız. Bu karmaşada ilkeli, devrimci bir duruş kadar siyaset ustalığı da gerekiyor. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Komünistler kendi tarihsel misyonlarını merkeze koyarak hareket etmeli. Demokrasi, barış, bağımsızlık, anti-emperyalizm mücadelesi ancak o tarihsel misyona bağlandığında anlam kazanıyor. Bu mesele daha elverişli koşulların ortaya çıkacağı bir döneme ertelenemez. Bu bağlamda daha elverişli koşulların hiçbir zaman olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Ya sosyalizm ya barbarlık sözü 100 yıl öncesinde çok anlamlıydı. 100 yıl sonra ise barbarlığın alternatifsiz, tek seçenek olarak kalmasına izin veremeyiz. Kapitalizm bütün biçimleriyle ve mutlak olarak barbarlıktır. Onun içinde mevzi elde etmeye dönük her strateji başarısızlığa mahkumdur. Bugün geçerli tek strateji sosyalist devrim perspektifidir. Ve mevziler, güncel kazanımlar o stratejiye uygun bir biçimde tanımlanmalıdır. Bu sayede burjuva parlamenterizminin veya milliyetçiliğinin veya siyasal İslam'ın veya Avrupa Birliği fonlarının veya orta sınıf ideolojisinin gölgesinden kurtulabiliriz. Bu sayede insanlık Biden'la Trump, Hamas ile Siyonizm, Zelenski ile Putin, Molla rejimiyle ABD, Erdoğan ile Sorosçu muhalefet arasında tercih yapmak zorunda kalmaz. Yoldaşlar, Filistin'de 10 yıllardır sürmekte olan İsrail zalimliğine ilişkin uluslararası tepkilerin bir günde gerilemesini yalnızca Hamas'ın bu coğrafyadakilerin çok iyi bildiği gerici ideolojik ve siyasal karakterine bağlamak yanlış olur. Komünistlerin hız ve etkinin giderek daha önemli olduğu enformasyon kanallarına ilişkin daha fazla kafa yorması gerekiyor. Bu açıdan geriden gelmemizin büyük maliyetleri oluyor ve bundan sonra da olacak. Bugün devrimci bir strateji kurmakta zorlanmamızın önemli nedenlerinden birisi uluslararası alanda kapitalizmin algı yönetiminde elde ettiği
muazzam üstünlük olduğunu bilmeliyiz. Bu üstünlüğe karşı en temel silahımız işçi sınıfının örgütlülüğü olsa da giderek daha fazla genç emekçiyi sosyal medyanın, Netflix ve benzeri platformların, influencerların, popüler kültürün insafına terk ettiğimiz ortada. Bütün kritik dönemeçlerde bizi seyirci durumuna düşüren bu kısıttan söz ediyoruz. Bir kısıttan söz ediyoruz. Bunu Yugoslavya ve Irak Savaşı'nda yaşadık. Sonra Libya ve özellikle Suriye'de yaşadık. İstanbul ve başka yerlerde İngilizlerin kurduğu merkezlerde üretilen içeriklerle askeri müdahaleyi meşrulaştırdılar. Bugün Ukrayna yönetimi ve onun arkasındaki ABD ve NATO tarafından komünizme karşı açık ve iğrenç bir saldırı var. Ama antikomünizm Rusya'da da çok incelikli yöntemlerle sürüyor. Örneğin Rusya'da devlet kurumlarının işbirliği ya da desteğiyle çekilen İkinci Dünya Savaşı konulu film ya da dizilerin neredeyse tamamında askeri yetkililer kahraman, parti yöneticileri ya da komiserler bencil, zalim, tacizci kişiler olarak resmediliyor. Bunun açık ve kaba antikomünizmden daha etkili olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'den de sayısız örnek verebiliriz. Komünizmin itibarsızlaştırılmasının önüne onu yeniden güçlü bir alternatif haline getirerek, üzerindeki tuhaf gölgeleri kaldırarak ve enformasyon savaşlarını ciddiye alarak, onun istihbaratla, dilimizle, kültürel üretimimizle ilişkisini bilerek geçmek zorundayız. Bu sorun öncelikli bir konudur, kaynak ayırmayı gerektirmektedir. Bu sorun yeni mecralara teslim olarak da hantal ve arkaik yöntemlerle de çözüme kavuşturulamaz. Bu sorun tek tek ülkelerimizin içindeki çabalarla da çözülemez. Uluslararası bir boyuta sahiptir. TKP bu konuda bir dizi düzlemde sürdürdüğü hazırlığı bu konuyla ilgilenen ve perspektif açısından ortaklaştığı partilerle paylaşacak. Yoldaşlar, 6 Şubat'ta Türkiye, Suriye'yi etkileyen büyük depremler yaşadı. On binlerce yurttaşımız öldü. Bazı kentler neredeyse tamamen yıkıldı. Depremden hemen sonra TKP ülke çapında büyük bir dayanışma örgütledi. Bu dayanışmanın parçası olan yoldaş partilere, kardeş partilere de buradan teşekkür etmek zorundayım. Teşekkürler yoldaşlar. Evet. Depremden hemen sonra TKP ülke çapında büyük bir dayanışma örgütledi. Depremden en çok etkilenen yerleşimlere ekipler oldu. Burjuva medyasının görmezden gelemeyeceği bir biçimde partimiz devletin yapması gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Sonra bir seçim gerçekleşti ve TKP yalnızca ulusal ölçekte değil, deprem bölgesinde de siyasal etkisiyle kıyaslanamayacak kadar düşük bir oran. Öyle ki medyada bizim dışımızdaki bazı güçler halkı vefasızlıkla suçladı. TKP ise hiç sitem etmeksizin çalışmalarını sürdürdü. Sabırla ve kendi stratejisi doğrultusunda muhafazakar ideolojilerin hakim olduğu emekçi yerleşimlerinde örgütlenmeye devam etti. Semt evleri ve parti binaları açtı. Yarattığı etkinin oya dönüşmemesinin emekçilerin güncel çözüm arayışı ve beklentisinden kaynaklandığını bilerek sabırla hareket etti, etmeye devam ediyor. Örgütlü gücümüzü ve siyasal etkimizi milyonlarca oya değişmeyiz. Bu örgütlülük ve etki bazen oya dönüşür ya da dönüşmez. Ama şunu bilmenizi istiyoruz. 80 yıl kadar süren bir yasaktan sonra TKP yaklaşık 20 yılın sonunda bu ülkenin önemli bir gerçeği haline geldi. Ve yoluna devam ediyor. Türkiye zor bir ülke. Yıllarca ABD emperyalizminin ileri karakolu olarak görülen ülkemiz bu özelliğini korurken bir yandan da hızla güçlenen Türkiye burjuvazisinin yayılma ihtiyacının ürünü olarak emperyal
yeni Osmanlıcı bir karakter kazanır. Önce demokrasi gelsin. Önce Kürt sorunu çözülsün. Önce ABD bağımlılığı bitsin. Önce siyasal İslam yenilsin gibi hedeflerin tamamı birbirini çelen ve işçi sınıfı hareketinin bağımsız gelişimini sekteye uğratan hedefler. Dahası devrimci bir dönemde devrim cephesinin bir unsuru, bir burjuva devriminin ürünü olarak 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni gayrimeşru ilan etmek gibi çabaların bir kez daha yoğunlaştığı bir dönemde TKP ülkenin cumhuriyetçi birikimini tamamen antikapitalist bir eksende sosyalizme taşımak için çaba harcıyor. Bundan sonra Türkiye'de radikal bir değişim sadece ve sadece sosyalist bir karakter taşıyacaktır. Bundan eminiz. Bunun koşulları olgunlaştığında hazırlıksız olmamızın maliyeti karşı devrimin zaferi olacaktır. Türkiye tarihi bir bakıma karşı devrimler tarihidir. Biz bunu aynı zamanda devrime gebelik olarak da yorumluyor ve tarihsel görevimiz doğrultusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelenin heyecanı ve umuduyla sizleri dostça, kardeşçe, yoldaşça selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Değerli yoldaşlar, bu açış bölümünü çok değerli bir yoldaşımızla geçen yıl toplantımıza ev sahipliği yaptığı için değerli Küba Komünist Partisi'nin temsilcisi Emilio Lozada yoldaşımızla paylaşmak istiyorum bu açılış konuşmasını. Kendisini kürsüye davet ediyorum.